Evet, herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Transporter filosunda çalışan FH4 ve yeni nesil FH5 serisi. Bakalım FH4'ün üzerine ne gibi yenilikler geldi? Intro izleyin, anlatmaya başlayacağım. Evet, hemen anlatıma başlıyorum. Otomobil sektörüyle ağır vasıta sektörü artık birbirine paralel gidiyor. Teknoloji ve tasarım olarak. Bir bakıyorsunuz otomobil sektöründe mirrorcam'ler, otonom sürüşler gelirken yine ağır vasıta sektöründe mirrorcam'ler yani kameralı aynalar ve otonom sürüşler birbirlerini takip ediyor. Buna ek olarak yeni trend olan otomobil sektöründe yeni trend olan daha ince hatlı tasarımlar artık ağır vasıta sektöründe de yavaş yavaş girmeye başladı. Bunun en önemli göstergesi ise de Volvo'nun yeniden tasarlamış olduğu ön farları. Zaten baktığımız zaman eski nesil ve yeni nesilde en çok dikkat eden en büyük değişiklik ise yeni fardan geliyor. Evet, hemen daha yakından size göstereyim. 4. nesil FH serimizde şu an görmüş olduğunuz far yeni kabinle beraber daha ince ve keskin hatlarla aracın üzerinde konumlandırıldı. Bunun yanında farın altında bulunan sis lambalarımız da daha küçülterek daha ince hatlarla aracın yine üzerinde konumlandırıldı. Bunun yanında FH4 serisinde bulunan dörtlü veya sinyal lambalarımız 5. seri ile beraber yan, sağ ve sol kapının üzerine alındı. Aerodinamikte kazanım elde edilmesinin burada bir düşüncesinin ve yapıldığını düşünüyorum. Büyük ihtimal bu yüzden sağ ve sol kapıya sinyal farları yerleştirilmiş durumda. Izgarada da küçük çaplı bir değişmeler mevcut. Küçük dokunuşlarla aracın büyük bir oranda görsel kazanım elde edilmiş yeni 5 serisinde. Izgaramıza bakacak olursak bal peteği formunda tasarlanmış olan ızgaramız daha büyük ve daha etli yapıda yeni nesilde gerçekleşti. Bunun yanında göstermiş olduğum krom bölüm yeni nesilde yan tarafları çıkartılarak birbirlerine paralel bir şekilde aracın üzerinde konumlandırıldı. Yeni nesil araçlarda baktığımızda, yeni ızgaraya baktığımızda ise de üstten aşağıya doğru incelen bir ana çıtayı da görüyoruz. Bunun yanında ek olarak Volvo logomuz da 4. nesile göre daha da büyüyerek aracın üzerinde konumlandırıldı. Aracın belden yukarısında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Daha sonrasında yan tarafa gelecek olursak 4. nesildeki yan basamaklarımız 5. nesilde yeniden tasarlanarak yine aracımızın üzerinde konumlandırılmış durumda. Hemen farlara dönmek istiyorum. Çünkü aracın DNA'sını, ana hattını farlar belirlemiş. Buradaki bu farımızda 3 seçenek var. Birincisi halojen, ikincisi ve üçüncüsü ise de LED teknolojisinin yararlanılan farlar mevcuttur. Bu aracımızda ise de LED teknolojisine uygun farlar mevcut. Aracımızın yan tarafına geldiğimizde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Sadece 4. nesile yan tarafta düz olan biraz önce dediğim gibi sağ ve sola sinyal lambaları yerleştirildi. Geri kalanında herhangi bir değişiklik mevcut değil. Bir önceki nesil yani 4. nesille aynı devam ediyor. Yine pilot alkool jantımız da özel istek doğrultusuna getirildi. Aracın etrafında dolaşalım.
görün neyi ne değil, neyi ne değildir diye. Yine dinamik led farlarımız da aracımızın üzerinde konumlandırıldı. Plate'imiz, çift depomuz yine bu aracımızın üzerinde konumlandırılmış ekipmanlardandır. 34 TB 639. Transporter'a çok teşekkür ediyoruz. Buradan Mehmet Bey'e özellikle. Bu aracı bugün bize tahsis etti. Dedi ki kardeşim istediğin gibi aracın üzerinde anlatım yapabilirsin. Ben de ne yapacağım? Sıfır kokusunun eşliğiyle beraber aracımızın poşetlerini bizzat ben sökeceğim. Harika. Çok olumlu. Hadi bakalım. Siz de gelin içeri. Anlatmaya başlayalım. Evet, hemen anlatmaya başlayalım. Göze ilk çarpan yer koltuklarımız. Koltuklarımıza tasarımsal olarak değişikliğe gidildi. Tabi dikiş izleri veya işte rengin teması da bu koltuklarımıza özelleştirildi. Başlayalım hadi bakalım, koltuğumuza oturalım. Kapımızı da kapatalım. Bugün biraz yağmur yağıyor. Evet, aracımızın içinin teması yani rengi yeniden tasarlandı. Yeniden şekillendirdi ve yeniden renklendirildi. Nereden başlayalım? Koltuktan bahsettik. Koltuğumuzun yanında bir vites kutusu bulunmakta. Vites değiştirme panelimiz bulunmakta. Opsiyonel olarak bu paneli ön tarafta bulunan düğmelere de entegre edilebiliyor. Özel sipariş veya opsiyon olarak gelmekte. Daha sonrasında direksiyondan başlayayım. Belden kırmalı ve gördüğünüz gibi derinlik ayarı olan bir direksiyon mevcut. Bakın görüyorsunuz. Direkt kucağıma yattı bu direksiyon. Ana ekranımıza başlayalım. Daha sonra yardımcı ekranımızla anlatıma devam edeceğiz. Hemen şöyle bir kontağımızı yarım şekilde açalım ve önümüze artık Volvo'ların FM, FMX veya diğer serilerde standart olarak gelen ön ekranımızı anlatalım. Arkadaşlar bu ön ekranımız standart bir ön ekran olarak gelmekle beraber şoförün veya araç personelinin özelleştirme imkanı sunan bir ön dijital kadranımızdır. İstersek şoförün isteği doğrultusunda buradaki yardımcı 9 inçlik ekrandaki navigasyonu ön panelimize alıp sürücünün gözünü yoldan ayırmadan aracı kullanabilme imkanı yeni FH'da sunuluyor. Tabi daha sonrasında ekranımızda sürüş seansı, işte bugünkü sürüş, yakıt, AdBlue, kilometre, hız, devir ve bunun gibi birçok şoföre bilgi verecek bilgilerin hepsi bu ekranda mevcut. Yeni FH serisiyle beraber 5. nesille beraber yeni bir 9 inçlik yardımcı ekranda araçların üzerinde konumlandırıldı. Peki bu ekran ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsediyorum. Şurada bastığım gibi öncelikle en sol taraftakine bastığım zaman radyo geliyor. Bunun yanında telefon görüşmeleri için Bluetooth bağlantı destekli bir platform geliyor. Üçüncüye bastığım zaman TomTom destekli bir navigasyon geliyor. Seyahat bilgisayarı ile beraber. Bunun yanında ise de kamera sistemimiz de geliyor. Şu an görüyorsunuz mesela. Şimdi Volvo güvenlik sistemlerini de yeni kabinle beraber bir adım öteye taşıdı. Bunlardan en önemlisi ise sağ aynamızda bulunan, sağ dikiz aynamızın altında bulunan balık gözü kamerasıyla sağ tarafta oluşabilecek kör noktadan dolayı oluşabilecek kaza risklerini sıfıra indirmiş oluyor. Tabi her seferinde bu düğmenin burasına basarak, kameraya basarak sağa dönüşlere yapılmasına hacet yok. İstersek şoförün sağ tarafta bu sinyali vermesiyle de, sağ sinyali vermesiyle de bu ekran otomatik olarak açılmakta. Diyelim ve devam edelim. Tabi burada yine araçla ilgili panelin içerisinde çalar saatimiz de mevcut. Volvo Dynamic String yani Volvo dinamik direksiyon anlamına gelen bu özellikte bastığımız zaman ekran vasıtasıyla direksiyonun tepkilerini ayarlayabiliyoruz. Mesela hafif, sabit, aşırı tepkili veya özel istek doğrultusunda aracımızı direksiyonunu konumlandırıp istediğimiz gibi hafifliğini veya sertliğini
konumlandırabiliyoruz. Daha sonrasında bir sonraki menü seçeneğimize gelecek olursak sürücü kılavuzumuz, hesap makinemiz var ve son ayarlar seçeneğine geldiğimizde de sistem ve araçlarla ilgili bir takım ayarlar mevcut. Home tuşuna bastığımız ise de burada bizi analog bir saat ve sağ üstünde de konum ve dijital bir saat görüntülüyor, karşılıyor diyelim. Evet, gerçekten işlevsel bir özellik bu. Özellikle zaten sağ sinyal verdiğimizde sağ aynanın altında bulunan balık gözü kamerası kaza riskini ortadan kaldıracaktır. Yeni nesil FH serisiyle beraber en büyük değişiklik içeride yapılmıştı. Bunu dışarıda söylemiştim. Peki neler değişti? Burada görmüş olduğumuz teyp kontrol paneli bir önceki seri ile yeni seri arasında bir değişiklik mevcut. Tabi klima kontrol panelimizde de bir değişiklik var. Elektronik imdatımız aynı yerinde duruyor. Havalandırma ızgaramız yine aynı yerinde duruyor. Bunun dışında alta uzanan bir bölme yapılmış. Bir eski nesilde daha kısaydı, daha küçüktü. Ve daha fazla düğme seçeneği yeni ön göğsün içerisinde yer aldı. Evet, araç personelimizin ön ve üst kısmına baktığımızda Volvo'nun takografını görmekteyiz. Aracımızın takografını görmekteyiz. Yine kabin aydınlatmalarımız, ADR şalterimiz, üst çakar lambalarımız, ön üst sunroofumuzun açıp kapanması da buradaki tuşların, buradaki panel sayesinde gerçekleşmektedir. Aracımızda TV ön hazırlık sistemi aracın üzerinde gelmiştir. Yine AUX kablomuz burada mevcut. Yine ön tablamızda da bir büyüme söz konusu. Aracımızın ön göğsü de biraz daha derlenmiş, toplanmış. Yine bardaklıklarımız ve özel bir saklama alanı da aracımızın üzerinde konumlandırıldı. Yine burada çakmaklıklarımız sigara için 12 volt 10 amper için, 24 volt 10 amper için de bir alan söz konusu arkadaşlar. Yine mavi iç detaylarla aracın içi kombinlenmiş diyebiliriz arkadaşlar. Aracımızda kahve makinesi yok. Onun yerine, kahve makinesinin yerine dayanıklı ürünlerin gıda maddeleri gibi olabilir, içecek olabilir. Saklanması için soğutma ünitesiz bir alan yapılmış durumdadır. Peki daha sonrasında aracımızda neler var? Hemen kocaman bir buzdolabı var. Onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne atarsan at. Gönder. Hepsi gider. Burada da daha faal olarak çalışılmadı. Bu araç daha araç personeline teslim edilmedi. Poşetlerini biz söktük. Temizliğini yapacaklar. Daha sonrasında araç personeline aracımızı teslim edecekler. Üst yatağın poşetini sökmeyeceğim. Onu araç personeli kendisi halleder. Adettendir. Burada bir okuma lambamız var. Sağ ve sol tarafta. Daha sonrasında yeniden tasarlanan bir dolaplarımız mevcut. Bu dolaplarımızı ise de kolçaklarını yukarı çekerek ve sağa sola açarak bu şekilde gösterebiliriz. Aydınlatmalarını çok şık yapmışlar. Sağ ve sol tarafa ince ledlerle taçlandırmışlar diyebiliriz. Şöyle de kapatıyoruz. Hemen sol dolabımızı da size göstereyim şöyle. Evet, hemen kafa üstü dolaplarından bahsedeyim. Genişliği gerçekten tatmin edici. Zaten arka tarafta da dolabımız mevcut. Farklı bölmelere ayırmışlar. Sol, orta ve sağ olarak 3 tane ön tarafta dolabımız bulunuyor arkadaşlar. Tatmin edici bir büyüklükte diyelim ve anlatımıza devam edelim. Yeni aracımızın yeniden tasarlanmış yatağındayız. Çok rahat ya. Gerçekten evet. Evet, hemen başlayalım. Burada iki adet hoparlörümüz bulunmakta. Yine okuma lambalarımızın açılıp kapandığı veya işte Webasto gibi, park kliması gibi ünitelerin kumanda edildiği bir küçük kontrol panosu görüyorsunuz. Yine saklama gözlerimiz de aracımızın üzerinde konumlandırıldı arkadaşlar. Üst yatağımızı açmayalım. Gerek yok. Şöyle ufaktan göstermiş olalım. Evet, aracımızın dışından bahsettik, içinden bahsettik, yeni özelliklerinden bahsettik derken
çok kısa olarak da motordan bahsetmek istiyorum. FH4 serisiyle aynı motora sahip. 6 silindirli 13 litrelik bir motora sahip. Bu aracımız 2600 Nm tork değerlerine ulaşmaktadır ki bu tork değerlerinin 900 ile 1450'li devirlerde karşımıza çıkmaktadır diyelim ve kısaca motordan da bahsedelim. Aracın önünde buluşalım. Kapatmayı orada gerçekleştirelim. Evet, kapanışta ne yapıyoruz? Motor sesiyle taçlandıralım bu videomuzu da. Hadi bakalım. Evet, şöyle istop edelim. 540 beygiri iliklerime kadar hissettim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok farklı, çok güzel araçlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Transporter Garajı'ndan herkese selam olsun. Görüşmek üzere.